Bir foton çift yarıktan geçiyor ve ekranda bir noktaya çarpıyor. Fakat burada asıl garip kısım şimdi başlıyor. Çünkü foton ekrana vurduktan sonra sanki geçmişte dalga mı, parçacık mı gibi davrandığına karar verebiliyorsun. Kulağa zaman yolculuğu gibi geliyor. Ama bu hikayenin merkezinde geçmişi yeniden yazma durumu aslında yok. Merkezde başka bir şey var. Deneyin hangi verisini nasıl okuduğun, veri gruplama ve koşullandırma. Açılışı en basit yerden kuralım. Çift yarık. Tek tek fotonlar gönderdiğinde ekranda önce rastgele gibi duran tekil noktalar görürsün. Yeterince çok ekrana çarpma birikince bu noktalar girişim desenine dönüşür. Bazı bölgeler dolu, bazı bölgeler seyrektir. Bu desenin kritik şartı koheranstır. Koherans iki yarıktan çıkan olasılık dalgalarının faz ilişkisinin düzenli olması demektir. Tepeler, çukurlar rastgele kaymaz. Bu yüzden bazı yerlerde katkılar güçlenir, bazı yerlerde de sönümlenir. Şimdi burada işin yanlış anlaşılan kısmına gelelim. Eğer yarıklara ya da yolların yakınına bir düzenek koyup hangi yarıktan geçti sorusuna net cevap alırsan bu girişim kaybolur. Bu insan bakınca gerçeklik değişiyor demek değildir. Burada gözlem kelimesi bilinç anlamında değil, fiziksel etkileşim ve geri döndürülemez bilgi izi anlamındadır. Bir dedektör, bir elektronik devre, hatta çevreyle güçlü bir etkileşim. Hepsi sistemin faz bilgisini dağıtır. Modern dilde buna dekoherans denir. Kendi içindeki düzenli faz ilişkisi sistemin dışındaki başka serbestlik dereceleriyle dedektör veya çevre paylaşılıp yerelde erişilemez hale gelir. Sonuç tek başına ekrana baktığında girişim görülmez. Bu noktada çoğu anlatımda bir yanıltma vardır. Hangi yol ölçülünce ekranda iki ince çizgi çıkar diye resmedilir. Gerçekte yarık genişliği, dalga boyu ve geometriye bağlı olarak çoğu durumda ekran deseni zaten yayılmış bir dağılım, difraksiyon gösterir. Yani girişim yok demek, iki net çizgi demek değildir. Çoğu zaman tek bir yere yayılmış tepe desen demektir. Bu detayı bilmek kuantum silgideki kafa karışıklığını azaltır. Şimdi gecikmeli seçim deneyine gelelim. Hangi yol ölçümünü öyle geç yaparsın ki klasik sezgi artık iş işten geçti, foton çoktan dalga gibi girişim yapmış olmalıydı diye düşünülür. Bu yüzden bazı popüler anlatılar evren geçmişini geriye dönük ayarlıyor gibi bir dil kurar. Hatta bazı deneylerin ilk sunumları da klasik düşünme alışkanlıklarıyla birleşince tersine nedensellik, geleceğin geçmişi etkilemesi çağrışımını yapacak şekilde aktarılmıştır. Burada kritik nokta şudur. Retro nedensellik hissi genellikle şu klasik varsayıma dayanır. Foton kaynaktan çıktığı anda kesin olarak ya parçacıktır ya dalgadır. Bu varsayımı sürdürürsen daha sonra hangi ölçümü seçtiysen foton geçmişte de o şekilde davranmış olmalı gibi tuhaf bir sonuç çıkar. Ve bu da gelecek geçmişi etkiliyor gibi görünür. Standart kuantum bakışında ise foton hareket ederken klasik bir parçacık dalga seçimi yapmış bir nesne değildir. Bu noktada farklı olasılıkların birlikte taşındığı bir durum söz konusudur. Hangi özelliğin görünür olacağı kurduğun ölçüm bağlamıyla belirlenir. Geçmişe sinyal gitti demek gerekmez. Kuantum silgi yani Delayed Choice Quantum Eraser düzeninde bu deney ailesinde hangi yoldan gitti bilgisini doğrudan yarıkta ölçmek yerine onu daha zekice bir yere kodlar ve sonra istersen açığa çıkartır, istersen kullanılmaz hale getirirsin. Tipik fotonik kurulumda çift yarığın arkasında BBO kristali gibi bir doğrusal olmayan kristal konur. Bu kristal tek bir fotonu iki fotona böler. Biri sinyal, diğeri eşlikçi foton olarak düşünülür. Bu ikisi sıradan iki ayrı foton gibi değil, sonuçları birbirine bağlı bir çift gibi davranır. Yani aralarında dolanıklık, korelasyon vardır. Sinyalin hangi yolla ilişkili olduğu bilgisi eşlikçi tarafında bir şekilde kodlanabilir. Düzenekte sinyal foton ekranına, dedektörüne gider ve eşlikçiler foton ise başka bir optik ağdan geçer. Işık bölücüler, aynalar, birleşim noktaları ve sonunda birkaç farklı dedektörden birine düşer. Bu dedektörlerin bazıları eşlikçiler üzerinde öyle bir ölçüm yapar ki hangi yol bilgisi açığa çıkar ve eşlikçiler sonucuna bakınca üst yarık mı alt yarık mı çıkarımı prensipte mümkündür. Bazıları ise eşlikçiler üzerinde öyle bir ölçüm yapar ki hangi yol bilgisi açığa çıkmaz.
İki olasılık karıştırılmış bir biçimde okunur. Popüler dilde bu ikinci gruba silgi denir. Ve işte büyük kafa karışıklığı burada doğar. Eşlikçiler tarafındaki bazı dedektörlerde girişim benzeri saçaklar çıkıyor diye insanlar sanıyor ki eşlikçilerde olan şey sinyal ekranını geriye dönük değiştirdi. Sinyal ekranına tek başına bakarsan deney boyunca gördüğün desen değişmez. Çoğu düzenekte sinyal ekranı girişimsiz yayılmış bir dağılım verir. Eşlikçiler tarafında ne yaptığın sinyalin tek başına dağılımını değiştirmez. Girişim geri geldi denen şey çoğu zaman ham sinyal ekranında beliren bir desen değil, koinsidans sayımı ile seçilmiş alt kümede beliren desendir. Burada iki teknik terimi netleştirelim. Koinsidans sayımı bu sinyal çarpması ile şu eşlikçiler çarpması aynı foton çiftine mi ait diye eşleştirme yapmaktadır. Tekil çarpmaları değil, eş çarpma çiftlerini sayarsın. Post seçimde ise sadece eşlikçiler şu dedektöre düştüğünde olan sinyal çarpmalarına bakacağım diyerek veriyi alt kümelere ayırırsın. Yani deney bitince veriyi geriye dönük düzenlemek değil, zaten kaydedilmiş veriyi sınıflandırıp ayrı ayrı okumaktır. Eşlikçiler tarafında bazı ölçümler sinyal eşlikçi korelasyonlarını öyle sınıflandırır ki sinyal verisi iki veya daha fazla alt kümeye ayrıldığında bir alt küme saçak, diğer alt küme saçakların ters fazla hali, yani anti saçak ortaya çıkartır. Bu iki alt kümeyi tekrar birleştirince saçaklar çoğu zaman birbirini iptal eder ve toplamda yine girişim görünmez. Alt kümelerde düzen var, toplam veride düzen yok. Bu iptal geçmiş değişmedi mesajının en somut işaretidir. Eğer gerçekten geçmiş değişiyor olsaydı toplam sinyal ekranı da değişmeliydi. Ama değişmez. Değişen senin hangi veriye bakıyorum seçimindir. Eşlikçiler tarafındaki tüm dedektörlerden gelen alt kümeleri bir araya getirirsen sinyal ekranında gördüğün toplam desenle uyumlu bir sonuç elde edersin. Yani eşlikçilerde ne oldu bilgisi sinyal verisini bir şekilde dönüştürmez. Yalnızca sinyal verirsin içinde hangi korelasyonların saklı olduğunu ayıklamana izin verir. Buradan çok önemli bir fizik prensibine geliyoruz. Işıktan hızlı haberleşme yok. Eğer eşlikçiler tarafında yaptığın seçim sinyal ekranını tek başına anında değiştiriyor olsaydı uzaktaki biri eşlikçiler tarafında optik ayar yapıp burada deseni değiştirerek ışıktan hızlı mesaj gönderebilirdi. Fakat böyle bir şey olmaz. Sinyal tarafında tek başına bakan biri için istatistikler aynı kalır. Ancak iki tarafın verisi sonradan karşılaştırıldığında yani eşleştirildiğinde alt kümelerdeki düzen görünür. Eğer bilgi denilirken burada insan bilinci kastediliyorsa bu deneyler onu söylemez. Çünkü yol bilgisi birinin kafasında olmasa da sistemin fiziksel parçalarında iz olarak bulunabilir. Eşlikçi fotonlarda, polarizasyonda, çevrede. Buradaki bilgi en sağlam bilimsel anlamıyla fiziksel korelasyon ayırt edilebilirlik demektir. Yol bilgisi fiziksel olarak erişilebilir hale gelirse girişim yerel tekil sayımlarda görünmez. O bilgi ölçüm bağlamında kullanılmaz hale getirildiğinde girişim doğru korelasyon alt kümelerinde görünür olabilir. Ve şimdi bütün bu zaman yolculuğu hissini tek bir cümleyle açıklayalım. Gelecek geçmişteki ekran çarpmalarını değiştirmiyor. Gelecek yalnızca geçmişte kaydettiğin veriyi hangi etikete göre okuyacağını belirliyor. Eğer tekil çarpmalar ham haliyle girişim göstermiyor ama çarpmalar arasındaki ilişkiler, korelasyonlar seni girişim alt kümesi, hangi yol alt kümesi diye iki farklı hikayeye götürebiliyorsa, olgu dediğin şey tam olarak nedir? Tek bir çarpma mı yoksa çarpmalar arasındaki ilişki mi?